Hadi bakalım, başlıyoruz. Bu çizgi roman çizme sevdam aslında babamın bize karanlıkta anlattığı eskilere dair kah komik, kah korkunç hikayelere uzanır. Zamanla biz de bu hikayeleri birbirimize anlatır dururduk. Kardeşimle birlikte balkona geçer, bu güzel yaz geceleri yıldızların altında birbirimize bu hikayeleri anlatarak eğlenirdik. Dışarıda güzel güzel oyunlar oynayan bizler eve geçip derse başlamadan önce bir de çizgi film seyrederdik. O zamanlar Haydi vardı, Arjantinli bir Marco vardı. Evet, kayıp annesini arıyordu. Ay Savaşçısı, Dragon Ball ve en sonunda da bir de Beyblade çıkıverdi başımıza. Ve o çizgi filmleri biz anime olduğunu bilmeden seyrederdik ki en güzel özelliği de Türkçe seslendirmeli olmalarıydı. Onlar bizden biriydi. Çünkü bizim dili konuşuyorlardı. Sizlere şunu sorarım. Günümüzde hangi insan birbiriyle altyazılı konuşur ki? Hiç kimse. O karakterler de her akşam bizlere misafir olurlardı. Bizden biri gibilerdi. Yani onları özümsemiştik. Sonra durduk yere bir yaz gecesi babamın eski hikayelerini anlatırken kardeşime bir anda hikayeyi bırakıverdim. Dedim başka bir şey anlatalım. Bu sıktı. O sıralar RTL kanalında, Polonya kanalıydı yalnız bu, Dragon Ball veriliyordu. En kötü yanı da neydi biliyor musunuz? Tamam, karakterler Fransızca dublajlı konuşuyorlar. Onda sıkıntı yok. Ama Polonya kanalındayız, unutmayın. Polonya'da dublaj nasıl olur? Bütün karakterleri yalnız bir kişi seslendirir. Üstte bir kişi vardı. Hartta vurta hartta vurta hartta vurta. Bak hiç abartmayayım. Harbi böyleydi ya. Harbi böyleydi. Patrz dobrze. Songo jest gotów na wszystko. To jeszcze nie koniec. Mam niejednego asa w rękawie. Stać mnie na więcej. Bu bizi yıldırmadı. Biz o Dragon Ball'ün bütün serisini peş peşe 3 defa o adamın dayanılmaz sesine rağmen izlemiştik. Bizde anime aşkı böyleydi kardeşim. Sonra kardeşime bir Dragon Ball hikayesi anlatayım dedim. Anlattım. Güzel, iyi, hoştu ama bir şey eksikti. Demin diyordum ya, Türkçe konuşmuyorlardı. Bizden biri gibi hissedemiyorduk. Dolayısıyla ne yapalım? Bizden özümsediğimiz karakterlerin üzerinden anlatalım dedik. O sırada da Beyblade veriliyordu. Türkçeydi. En güzel yanı da buydu. Evet, Türkçeydi. Kayıyı yenmek için ne gerekiyorsa yapacağım, göreceksiniz. İşte beklediğim an geldi. Kazanmak zorundayım. Hücum! Birinci sezon bitmişti. Yaz tatiline girdik belli ki o zaman. Tam hatırlayamadım şimdi. Sonra durduk yere kardeşime dur bir Beyblade anlatayım dedim. Ve anlattığım o ilk hikaye buydu. 3 yıl sonra. Beyblade'in birinci sezonu bittikten sonraki 3 yıl sonrayı anlatıyor. Şöyle göstereyim içerisini. Fox Hazretleri. Oradan kendisine selam olsun. Yalnız gördüğünüz üzere çoğunlukla bunlar saman kağıda çizildiği için kalitesi çok düşük. Bir Gördüğünüz de üzere. Red Kit Asterix usulü kareleme sistemi. Aynen. Bizim zamanımızda okuduğumuz çizgi romanlar Red Kit olsun, Asterix olsun hep böyle blok şeklinde kesildiği için biz de farklı bloklama şekli görmediğimizden ötürü hep bu şekilde bölümleyip
Öyle yazdık içerisine. Aynı hikayeyi bakınız Genişletilmiş. yeni bazı şeyler de ekledim. Bak ilk çizimi 2003'te yapmışım. O zaman 18 yaşında oluyor. Bakınız bunlar kardeşime anlattığım hikayelerin çizgi romana dönüşmüş hali. Burada ayrılan arkadaşların bir süre sonra mucizevi bir şekilde diyelim biz buluşmalarını görüyoruz. Ya reis. O R'yi aslında şuradaki R'yi oluyor ama biz bunu bayağı bir modifiye ettik. Gördüğünüz üzere. Ama Takao hiç değişmemiş. Aslında diğerleri de. Eski tuşlu noktalar görüyorsunuz değil mi? Yalnız ben böyle baba görmedim arkadaş ya. Hangi baba arkeolog çalışmaları için çocuğunu ta Moğolistan'a götürür? Arkeologlukta böyle bir şey var mı ya? İşte hayal gücü. Çocuk aklı ne diyeceğim? Burada da Beyaz Kaplan kabilesinden kaçmaya çalışan Rei'nin her seferinde hep aynı dala basıp 1, 2 ve de 3. Her seferinde Rai'ye yakalanışı. Evet. Ta o zamanlar uçakta telefonla konuşmayı da biz mümkün kılmışız. Aslında zaten mümkünmüş de hani uçağı düşürür falan filan. Onların hepsi hikaye. Konuşurlarken çok fazla gürültü olur. Hostesleri duyamazlar diye böyle bir düzenleme getirmişler. Yoksa sinyallerin uçak düşürdüğü falan yok. Külliyen yalan. Şey de vardı. Biz o zamanlar öyle etkilenmişiz ki özellikle bazı reklamlardan adını söylemeyelim şimdi. Beyoğlu'nda çekilen bir kola reklamı vardı. Bilenlerimiz bilir. Benim yaşıtlarım o reklamı çok iyi biliyor. Bakınız o reklamı bile aynen olduğu gibi aktarıyor. Of, acıymış. Üstelik ılımış. Ve işte bu hikayede böyle. Neyse bir tane anlattık. Hoşuna da gitti kardeşimin. Hadi birkaç tane daha anlatalım dedik. Biz o hikayeleri anlatırken o kadar eğlenip o kadar gülüyorduk ki zaten yan odada yatan annemi uyandırmamak imkansızdı. Bir gözü kapalı bir şekilde çemberi başına sarmış, şurası kapalı. Aynı bildiğin Kakashi Sensei'ye benziyor. Bir de şöyle diyordu bize. Oraya yatsanız aşağı bir uyutmadınız adamım. Tamam anne tamam yatacağız diyorduk ama biz gene bildiğimiz yolda yardırmaya devam. Anlattık da anlattık. Ve en sonunda yanlış hatırlamıyorsam 40 küsür hikaye anlatmıştım. Hepsini böyle madde hani başlık yazmıştım. Sonra dedim ki bunlar böyle havaya uçmasın. Bunları bir yere çizeyim artık dedim. Zamanında ben bundan önce Temel Reis bölümleri de çizerdim. Şirinler bölümleri de çizerdim. Yani ta o zamanlardan kalmaya. Ve en sonunda bir de bunu çizeyim dedim. Tabii ki çizimlerim o zamanlar okuduğumuz Red Kit Asterix gibi çizgi romanların bölümlenmesi gibiydi. Yani böyle blok şeklinde bölünmüştü. Hani özgür bir bölümleme şekli yok. Hepsi standarttı yani. Biz de o şekil çiziyorduk. Ne bilelim mangaların farklı bir şekilde çizildiğini. O zaman internet mi vardı? Vardı ama siz bilirsiniz 56K modemi. Biliyorum evet şu an kulaklarınızda 56K modemin sesi duyuluyor. Yalnız bu hikayelerde çok ilginç bir özellik vardı ki sanki bu hikayeler yıllarca aklımda ezberimdeymiş gibi tamam doğaçlama anlatıyordum ama böyle hiç takılmadan takır anlatıyordum. Gerçi sonlara doğru hikaye biraz kıtlaşmaya başladı çünkü aynı şeyler etrafında dönüyorduk. Dedik artık yeter. Eğleneceğimiz kadar eğlenmiştik zaten. Ve işte anlattığım 40 küsür hikayeden bu gördüğünüz 9 hikaye çıkıverdi. Ve en kötü yanı da maalesef onları yayınlayamadım. Telif hakkından ötürü. Ne soracağınızı biliyorum. O soruyu çoktan sordular. Neden kendi karakterlerini çizip onların hikayelerini yapmadın? Aslında bu sorunun cevabını çoktan verdim. Onları o kadar özümsemiştik ki yeni karakter uydurma ihtiyacı duymamıştım açıkçası. Ya aslında bu hikayeleri satmak, hani çoğaltmak gibi bir fikrim de yok. Bu çizgi romanların dünya üstündeki tek kopyalarıdır.
Pekala, bundan sonra ne yapacağız? Ne yapacağımı ben size söyleyeyim canlar. O zaman başımızdan geçen güzel hikayeler vardı. Onları anlatıyorduk. Bundan sonra da şimdiye kadar başımdan geçen olayları hayal gücümün teknesinde yoğurarak, böyle yani bildiğiniz anlamıyla köpürterek yine güzel hikayeler çizmeyi planlıyorum. Uygulayacağımız yeni tekniklerle birlikte. Ama olur ama olmaz. Ve artık bu Beyblade hikayeleri inşallah benden sonra gelecek olan nesillere birer armağan olsun. Ve evet, doğru bildiniz. Beni Japonya'ya götüren işte içimdeki bu anime aşkıydı. Yani gençler, özellikle size diyorum. Eğer hayalinin peşinden gitmezsen bir ömür boyu başkalarının hayalleri için çalışmak zorunda kalırsın. Ve bu videoyu bir şiirle sonlandırmak istiyorum. Biz şanslı son nesil vefa nedir biliriz. Kimseyi ayrıştırmaz, zira hepimiz biriz. Sokaklarda oynar, akşam kirli üstümüz, annemizden terlik, yerdik hem de bir temiz. Küssek hemen barışır, dalardık oyuna, aynı filmi izlesek anlatırdık boyuna. Çizmiştim her şeyi, herkes oyun oynarken, yeni şeyler arardım, oyunlara doymuşken. İşte böyle çıktı çizgi roman sevdası, bizden olan tipler birer akşam sefası. Telife takılsa da bu beni hiç kasar mı? Zira insan en yakın dostunu hiç satar mı? Ne varsa eskide derler ders alınmaz, kimse kendi elini taşın altına koymaz. Görüşelim gençler, beni takipte kalın, benim adım Nizam, bir de beğeni atın. Şimdi bu arkadaşlar sabahleyin kahvaltı etmiyorlar. Köyde ederiz kahvaltıyı diye. Ki geldikleri köy evi de bizim şu anki ev. Dayı orada mısın? Ses ver. Hey büyük baba, ne istiyorsun? Sen de bahçeye gel. Bize yardım et. Lan işte gelmiyor. Ne demek bana ne? Geleceksin. Acaba dediğimi nasıl duydu?